Keskin Keyifler kanalına hoş geldiniz, ben Adnan. Bugün yine güzel bir tıraş, keyifli bir sohbetle beraber olacağız diye umuyorum. Bugünkü tıraşımız bir hafta sonu tıraşı yine. Hafta sonu tıraşları biraz daha enerjik oluyor, dinlenmiş oluyoruz. Pazar günü olduğumuz tıraşlarda hafta içi tıraşları biraz daha enerjiler düşük olabiliyor. O yüzden hafta sonu tıraşlarını bir ayrı seviyorum ben. Çünkü dinlenik ve zinde oluyoruz. Benim birkaç gündür, hatta yaklaşık bir haftadır ustura tıraşı olmak istiyordum ben bir jiletli usturayla. Ama hep şey oluyordu, yani bir yorgunluk oluyordu, hastalık oluyordu. Dikkatsizlik olurdu ya, açıkçası olmuyordum ben. Çünkü bir de bu videoda çekmek istediğim usturayı ben size şöyle gösterecek olursam, Zaza'ya ait bir ustura bu. Modelini şu an hatırlayamadım ama muhtemelen hemen şöyle koymuşumdur. Güzel bir ustura kendisi. Ben ilk bu usturayı aldığımda sapını ahşap sanmıştım. Üzerindeki renk ve desenden dolayı. Ama ahşap değilmiş. Metal bir sapı var açıkçası. Usturanın mekanizmasına bakacak olursak, daha önce kullandığımız Parker'ın sürgülü usturası gibi şuradan ittiriyoruz. Mekanizma şuradan dışarıya çıkıyor. Jileti şu kısma koyuyoruz ve kapatıyoruz. Birazdan takacağız. Ustura bugüne kadar benim en agresif kullandığım ustura diyebilirim. Neden? Jileti taktığım zaman göstereceğim. Şu üst kısmında jilet biraz daha dışarıya fazla çıkıyor diye hatırlıyorum. Bayağıdır kullanmıyorum ama öyleydi. Ve ağırlık olarak biraz ağır bir ustura. O yüzden hani biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Yani bir çizik, bir kesik atabilirsiniz dikkatsiz olursanız. Hafif bir ustura değil kendisi. Usturanın avantajı, namlu kısmı uzun. Uzun namlulu usturalarda çok daha rahat tıraş olabiliyorsunuz. Şöyle baktığınız zaman gözünüzü de daha rahat kapatmadan güzel çekişler yapabiliyorsunuz. O açıdan güzel bir ustura kendisi. Tutuşu iyi, dengesi güzel. Usturanın yanında bugün kullanacağımız jilet, yine ustura tıraşlarında Prima Sharp kullanıyoruz. İleride de jilet denemelerinde anlattığım gibi hani farklı jiletleri jilet denemelerinde jiletli usturalarda kullanacağız. Onların değerlendirmelerini ayrı yapacağız. Bakalım keyif alarak kullandığımız Perma Sharp'ın, kırık Perma Sharp'ın üstüne çıkabilecek mi jiletler? Bunun da incelemesini yapmış oluruz. Kullanacağımız sabun daha önce kullandık. Figaro. Aslında krem diyor ama şöyle bakarsak sert bir yapısı var, sabun gibi. Prorazo'dan daha sert olduğunu düşünüyorum. Çok yoğun bir acı badem kokusu var. Ben performansını çok beğenmiştim. Fiyat olarak da uygun bir sabun kendisi. Ustura tıraşında denemek istiyordum. O yüzden bugün bunu kullanacağız. Fırça olarak da hemen gösteriyorum. Şöyle fırça olarak da renk uyumu yakalamak istedim. Omega'nın 10.049'unu bugün kullanacağız. Yaklaşık 15-20 dakikadır suyun içinde kendisi. İyicene yumuşamıştır diye düşünüyorum. Videonun kapak fotoğrafında bulunmayan losyon, Prorazo'nun sandal ağacı. Onu kullanacağız bugün en son üzerine. Yavaş yavaş tıraşımıza başlayalım. İlk önce jiletimizi takalım. Ben sürgülü mekanizmalarda sürgüyü tamamen dışarıya alıyorum açıkçası. Daha önce kullandığımız Parker'ın sürgülü usturasına göre sürgü mekanizması biraz daha kötü çalışıyor diyebilirim. Tutturma kısımları mesela bence Parker'da bir tık daha iyi oturuyor. Yani çok büyük bir sıkıntı yaratmıyor bu usturayı kullanırken ama yani Parker bir tık daha iyi sanki sürgü mekanizması kısmında. Bunda hafif sürgüyü geri takarken jilet yukarıya doğru kaymalar yapabiliyor. O yüzden evet, şöyle oturttuk arkadaşı. Şöyle takıyoruz. Evet, görüldüğü üzere şöyle göstereyim. Şuradan biraz yukarıya çıktı. Onu dengelemek lazım. Evet, taktık. Dediğim gibi mekanizma biraz daha zorluyor bizi Parker usturalara göre. Şöyle düz oldu.
Şöyle ittirirken mekanizmayı arka taraf biraz yukarı kalkıyor. Benim daha önce bu sabunları, yumuşak sabunları kaba alırken kullandığım bir tane dondurma sapı var, tahta. Onunla bastırıyorum, düzeltiyorum. Şu an için gayet iyi durumda. Yüzümü yıkıyorum ben çünkü gösterdiğim sabunu fırçayla direkt yüzde köpürtme yapacağım bugün. Dediğim gibi Figaro benim ustura tıraşında denemek istediğim bir sabundu. Kokusunu seviyorum. Tıraş performansı gayet iyiydi açıkçası. O yüzden dedim ki bir jiletli ustura tıraşında kullanalım. Gösterdiğim Zaza'nın usturası İtalyan Focus firması tarafından yapılıyor. Bu farklı ürünlerde de söz konusu. Zaza Focus'la anlaşması var. Farklı usturaları da aynı şekilde kendi markası adı altında satıyor. Ya bilmiyorum, belki aynı kardeş firmalarıdır. Sahipleri, yöneticileri aynıdır belki de. Yüzümde bugün yaklaşık bir şöyle 4 günlük bir sakal var en son. Çarşamba günü tıraş olmuştuk. Bugün pazar. Bence fırçayı yeterince yükledik. Şu kaptaki fazla sabunları da kullanalım, ziyan etmeyelim. Evet, köpürtmeye başlayalım. Evet, suyumuzu aldık. Şöyle yüzdeki yoğun köpüğü kıvama getirmek, coşturmak için. Omega fırçayı ben seviyorum. Kıl yoğunluğu, yumuşaklığı, kıl uzunluğu. Genelde ustura tıraşı olurken ben berberlerde kullanılan fırçalara yakın bir fırça kullanmak istiyorum. O yüzden genelde domuz kılı fırçalara gidiyorum. Bir önceki Figaro tıraşımızda sentetik bir fırça kullanmıştık. Domuz kılı fırçayla da gayet keyifli, güzel bir köpük elde ettik.
başlayalım. Bir şey unuttuk. Hemen ayarlayalım. Birinciyi şöyle bir suya tutalım. Bunu unuttuk. Usturanın namlusunun uzun olması gerçekten işinizi kolaylaştırıyor diyebilirim. Gayet keyifli. Sabun da gayet güzel. Yani Figaro alınabilir, kullanılabilir. Ben performans olarak çok beğendim. 350 liraya aldım diye hatırlıyorum. Hala ekstra shaving de var. Hani bir tane alıp yedeklemeyi bile düşünüyorum. Gayet keyifli bir sabun kendisi. Elimizde kullanacağımız iki farklı ustura kaldı. Jiletli ustura. Bir tanesi yine Parker'ın usturası. Daha önce göstermiştim. SRX modeli. Sapının da çelik olduğu. Güzel bir ustura kendisi. İlk aldığım usturalardan biriydi diyebilirim ben geleneksel tıraşa başladıktan sonra. Benim usturayla ilk münasebetim geleneksel tıraşa başlamadan önce olmuştu. Yıllar önce, hani 2007-2008 yıllarında ben üniversitede, o zamanlar yurtta kalırken eve çıktığım dönemlerde sakal şekillendirmek için bir tane benim sedef usturam vardı o zamanlar. O zamanlar kullanıyordum sakalıma şekil vermek için. Ama işte sabundur, köpüktür, tıraş hazırlığıdır. O dönemler çok bildiğim şeyler değildi benim. Yani bir tıraş köpüğü, bir tıraş jeliyle öyle yüzün belirli kısımlarına sürüp sağını solunu şekillendirmek için kullanıyordum usturayı. Şu an gayet birinci perdede gayet yakın bir tıraş alıyoruz. Açıkçası
ustura gayet güzel. Videonun başında söylemiş olduğum jiletin fazla çıktığı durumu aslında benim her zaman yaşadığım bir şey değilmiş. Şu an gayet ideal açıklıkta duruyor. Dediğim gibi jilet takması biraz zor bu usturada. Parker'ın sürgülü modelindeki gibi değil açıkçası. Onda biraz daha kolay. Ama takılabiliyor sonuçta. Dediğim gibi ufak bir dondurma çubuğundan yardım aldım ben. Yani model olarak beğendiğiniz bir usturaysa alınıp kullanılabilir. İlk ustura olarak tavsiye etmiyorum ben. Neden? Çünkü biraz ağır. Yani ilk başlarken bir sedef, bir Ali bıyıklı ustura işinizi görecektir. Hani belki görüntü olarak yani diğer kullandığımız usturalara göre belki beğenmiyor olabilirsiniz. Hani ben de ilk dönemler öyle düşünüyordum. Ama şu an benim en keyif aldığım tıraşı veren aletler, ekipmanlar arasında Ali bıyıklı ustura. Hafif bir ustura, kendisi kontrol etmesi çok rahat. Artı başlangıç için daha önce de söylemiştik. Yani jiletli bir usturaya başlayacaksanız hani bunu çok sevecek misiniz, sevmeyecek misiniz, devam edecek misiniz, etmeyecek misiniz belli değil. Yani 20 liralık bir ekipmanla başlamak gayet mantıklı. Ve şu durumda biraz mevcut söyleyeceğim durum. Şimdi normal kullandığımız standart jiletlerle kullandığımız usturalar üzerinde yani şu ustura şu usturadan daha farklı, daha iyi bir tıraş verir demek çok kolay değil açıkçası. İlla ki farkları var tıraş esnasında ama yani genelde çok yakın tıraşları var. Konu genelde sizin biraz el melekenize kalıyor. Yani Ali bıyıklı usturayla da alacağınız 1000 liralık bir usturayla olduğunuz tıraşı çok rahat bir şekilde olabilirsiniz. Konuşa konuşa tıraş oluyoruz yavaş yavaş şu an. Birinci perdenin sonuna doğru ilerliyoruz. Bayağı uzattık ilk perdeyi. Ve boyun altındayız. Şu an köpüğe bakıyorum. Bir kuruma sönme mevcut değil açıkçası. Tıraşımız gayet keyifli. Devam ediyor. Boyun altı biraz hassas olabiliyor. Oralarda daha dikkatli olmak lazım.
Evet, aslında şu an tıraş bitti. Ama ben yine bir perde daha olacağım. Bazı yerlerde atlamalar yapabiliyoruz. Tıraştan sonra bunun farkına varabiliyoruz. Bu durumların önüne geçmek adına zaten köpüğümüz de mevcut. Tekrar uğraşıp yapmayacağız. Bir perde daha geçirebiliriz bence. Evet, ikinci perdede her zamanki gibi ters taraftan başlıyoruz bu sefer. Bu usturayla tıraş olurken daha az konuşuyorum, fark etmişsinizdir. Daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Çünkü bu usturayda kazalar yaşadık ufak tefek kendisiyle. Evet, tıraş olurken fark ettik ki yüzümüzde birkaç tane ufak sivilce çıkmaya başlamış. Başlarını alınca ufak tefek kızarıklıklar ortaya çıktı. Olsun, losyon süreceğiz zaten. Onlar da geçer gider. Az önce bir videoda, bir yorumda bir arkadaş her zaman ulaşabildiğimiz uygun fiyatlı sabunlarla yüksek fiyatlı artizan sabunların arasında, yani genelde Cella ve SV sabunları merak ediyormuş kendisi. Arada ne gibi farklar var dedi. Öncelikle ben henüz bir Cella sabun veya Sopofinco Varasino diye geçiyor, yanlış telaffuz etmiyorsam, SV sabun henüz kullanmadım. Hani markalar üzerinde bir kıyaslama yapamam. Ürünleri tek tek değerlendirebilirim. Kendisine de o şekilde yazmıştım. Şimdi argo sabunu biz D aletle de kullandık. Ali Bıyıklı Ustura'yla da kullandık. İkisiyle de tıraşı tamamladık. Keyif de aldık. Ustura tıraşında biraz daha yavaş gittiğimiz için sabun yerlerde kuruma yapabiliyor. Sönme yapabiliyor. Bu çok büyük bir problem çıkardı mı bize? Hayır. Fırçayı alıp üstte hemen bir iki geçtik. Yolumuza devam ettik. Yani aynı şey bu sabunda da olsaydı onda da devam edecektik. Zaten D aletli bir perde tıraş. Çok daha çabuk tamamlandığı için onda bir sönme olmuyor. Tıraş sonu kuruluk hissiyatı oluyor arkada. Onu da kullandığımız bir balzamla
çözüyoruz zaten. Yüzünü nemlendiriyoruz balzam veya kremle. O işin de çaresine bakıyoruz. Bugüne kadar benim tıraşlarda hani gerçekten tıraşı kötü etkiliyor diyebileceğim bir tane sabun vardı. Eskiden satılıyordu. Şu an pek piyasada yok zaten kendisi. Wilkinson'ın mavi kapta bir sabunu vardı. Yani köpükte hiçbir zaman istediğiniz formu tutturamıyorsunuz. Yani ben tutturamadım. Yüze uyguladıktan çok çok kısa bir süre içerisinde sönüyor sabun. Ya o sabun haricinde ben kullandığım bütün sabunlardan keyif aldım açıkçası bugüne kadar. Ama buna Arko da dahil. Sorduğu diğer sabun Prorazo'ydu mesela. Prorazo zaten herkesce sevilen, koku olarak da performans olarak da sevdiğimiz bitkisel bazlı güzel bir sabun. Fiyat olarak da gayet uygun. Fiyat performans bağlamında bugün kullandığımız Figaro sabunu da ben önerdim. Gayet keyifli, güzel. Tıraş sonrasında öyle bir kuruluk hissiyatı yok. Köpüğü gayet kaygan, keyifli. Yani şu anki tıraş gayet tatmin edici bir tıraş çıkardık. Yani baktığımız zaman en ucuz Arko sabunda, More For You sabunda bize güzel bir tıraş sağlayabiliyor. Mesela geçen Barış abi yani bir test yapmıştı aslında. O videoyu izleyebiliriz. Hani normal bir el sabunuyla bir tıraş oldu. Mesela çok keyifli olmadığını belirtmişti sabun tıraş sonrasında. Yani oradan hani alacağımız dersler yani Barış abi biraz kendini bizim için feda etmiş oldu açıkçası orada. Yani tıraş için tasarlanmamış bir ürün tıraşta kullanmak bize yani pozitif şeyler getirmeyecektir. Açıkçası bunu bize göstermiş oldu videosunda. Kendisine teşekkür ederim buradan. Daha önce aynı şekilde ben bu videoyu farklı içerik üreticilerinden de görmüştüm. Sonuç hep aynı açıkçası. Yani pahalı bir el sabunuyla tıraş olmaktansa ucuz bir tıraş kremiyle, Derby'yle veya Arko'yla veya Morphoru ile tıraş olmak çok daha keyifli. Hani pahalı sabunlarla ucuz tıraş kremlerinin ve sabunlarının farkı var mı? Var. Aradaki fiyat farkı değer mi? Bu kişiden kişiye değişir, göreceli. Hani o biraz size kalmış. Şimdi eğer tıraş olmak sadece işinizi görmek içinse yani güzel, konforlu bir tıraş olup ben işime öyle gideceğim. Benim için bir hobi değil. Bence işlevini yerine getirsin yeter. Bunun için gayet uygun fiyatlı, performanslı ürünler mevcut. Ama diyelim ki ben tıraş olurken farklı köpük formlarını, farklı kokuları seviyorum. Konforumun üstüne biraz daha koysun. Her zaman istiyorum. Farklı şeyler denemek istiyorum. Dediğinizde o zaman ürün yelpazesi açılıyor biraz. Hani bu fiyat değer mi değmez mi bazı ürünlerde? Bu artık kişisel bir duruma dönüşüyor. Mesela pahalı bir ustura almak, pahalı bir sabun veya krem almak, pahalı bir jilet almak bu artık kişiye göre değişen bir şey. Bu eleştirilebilir, tartışılabilir bir durum değil açıkçası. Yani ben gidip MDC sabun alıp onunla tıraş olmak istiyorum. Bu benimle alakalı bir şey. Veya atıyorum ben sadece ömür boyu Yuma kullanacağım. Ve yanına Arko sabun kullanacağım. Bu da tamamen kişinin zevkine, keyfine veya o dönemki şartlarına uygun bir şey. Yani bunu bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor açıkçası. Dediğim gibi hani herkesin bu konuyla ilgili farklı düşünceleri olabilir. Kendi tecrübeleri neticesinde kendi kararlarını oluşturur. Bu şekilde devam edilir. Tıraşımız sonlandı bu arada. Zaten geleneksel tıraş da bu yüzden güzel. Kişiye özel bir durum olduğu için ben geleneksel tıraşı seviyorum.
Şöyle losyonumuzu sürelim. Video biraz uzadı ama konu dediğim gibi biraz tartışılmaya, incelenmeye açık bir durum. Tartışmaya açık değil de. Yani çünkü herkesin kendi zevki. Benim mesela kendi düzenim aslında video çekmeden önce böyle çok ürün almaktan ziyade elimde iki sabun, 3 krem tutuyordum ben. Önemli olan onlarla ilgili tam görüşlerimi ortaya aktarmak. Yani bana her tıraşta, iyi tıraşımda, kötü tıraşımda bana nasıl etkiler sunuyor, geri bildirimler sunuyor. Ben bunlar hakkında tecrübe etmek, onu mesela atıyorum Prorazo sandalye sabun aldım mı onu bir kış yaklaşık bir 10 kere kullanıp sabun hakkındaki görüşlerimi net bir şekilde oturtmak istiyordum. Yani bu şekilde ilerliyordu bende. Burada önemli olan hep beraber keyifli tıraşlar çıkarmak, o yüzden zevk almak. O yüzden herkese buradan keyifli tıraşlar dilerim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.